Okay, even though President Erdogan and I had a chance to see each other in Antalya recently at the G20, in light of recent events, we thought it would be useful for us to discuss what's been happening both in Syria and the recent events between Russia and Turkey. I want to be very clear. Turkey is a NATO ally. Along with our allies, the United States supports Turkey's right to defend itself and its airspace and its territory. And we're very much committed to Turkey's security and its sovereignty. We discussed how Turkey and Russia can work together to de-escalate tensions and find a diplomatic path to resolve this issue. As I mentioned to President Erdogan, we all have a common enemy, and that is ISIL. And I want to make sure that we focus on that threat, and I want to make sure that we remain focused on the need to bring about some sort of political resolution in Syria. In partnership with Turkey and our other coalition partners, we've been able to push ISIL's control of certain territories inside of Iraq and inside of Syria. We have more work to do. Turkey has been extraordinarily generous when it comes to its support of refugees, and I was glad to hear that they've had a productive meeting with the EU about how not only can border security be strengthened, but also additional resources for humanitarian support can be forthcoming. And we are very much interested in accelerating the work that's been taking place on our military-to-military relationship to ensure that not only Turkey is safe and secure, but also that Syria can finally begin winding down what has been a terribly costly war, and we can focus our attention on ensuring that ISIL is no longer a threat to all of us. So, Tayyip, I appreciate very much the meeting, and I'm sure that our teams will be in close consultation over the next several weeks. Yes. Evet, her ne kadar Sayın Erdoğan'la yakın zamanda Antalya'da görüşmüş olsak da burada da tekrar çok önemli bazı hususlara değinme şansımız oldu. Suriye konusunu özellikle detaylı tekrar tartışma şansımız oldu. Rusya konusunu da aynı şekilde tekrar tartışabildik. Tabii ki burada söylemek istediğim önemli hususlardan bir tanesi, Türkiye bizim için çok önemli bir NATO müttefiki ve ABD Türkiye'nin sınırlarını ve hava sahasını tabii ki koruma ve savunma hakkı sahip olduğunu her zaman bilmekte ve desteklemektedir. Biz Türkiye'nin her zaman egemenliğini bölge içerisinde tabii ki desteklemeye devam ediyoruz. Bizim burada tek söylediğimiz, yani vereceğimiz, konuştuğumuz konulardan bir tanesi gerginlikleri azaltmak, buradaki gerginliği daha da düşürebilmek, diplomatik yollarla sorunları çözebilmek ve siyasi belli çözümlere ihtiyacımız olduğu bölge içerisinde, hem Rusya içerisinde, Rusya ile yaşanan sorun da geçerli tabii ki bunda. Koalisyon ile amacımız zaten burada DAEŞ'i durdurmak, tabii ki ortak amacımız bu şekildedir. Türkiye bu bağlamda her zaman desteğini sunmakta zaten, hem mülteci konusunda her türlü desteğini sunmuş durumda. Zaten konuyla alakalı AB'deki toplantının da AB ile gerçekleşen Avrupa Birliği toplantısının çok verimli geçtiğinden de bahsettik. Burada hem sınırların konusu konusunda, mülteciler konusunda ve onlara sunulan insani yardım hususunda zaten Türkiye'nin katkılarını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Birlikte konuyla alakalı çalışmaya zaten devam edeceğiz. Hem askeri anlamda ekiplerimiz görüşmeye devam edecek. Suriye'de tabii ki kuşkusuz çok sıkıntılı bir durum var. Umuyorum bu birlikte işbirliğimizle beraber bu zor zamanı Suriye'nin aşmasına yardımcı olacağız. Bu artık savaşın burada bitmesine ve DAEŞ'in buradan tamamen püskürtülmesine sağlamak bizim tabii ki en önemli hedefimiz. Bu bağlamda Sayın Erdoğan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. And I apologize to the translator for not having broken that up. Burada tercümandan da uzun bir şekilde arasız konuşum için de özür dilemek istedim ayrıca. Değerli dostum Baraka, ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii bugünkü görüşmemizin ana başlıkları olarak birinci derecede malum DAEŞ terör örgütüyle
bölgedeki verdiğimiz ortak mücadeledir. Koalisyon güçleri olarak özellikle de Suriye'de şu anda bu verilen mücadelenin detayları üzerinde durduk. Bunun dışında tabii ikinci bir adım, özellikle son dönemde Rusya-Türkiye arasında meydana gelen gelişmeler, bunun bir değerlendirmesini yaptık. Tabii buradaki derdimiz özellikle bu işin diplomatik başlıklar içerisinde, söylem içerisinde nasıl bir neticeye kavuşturulmasıdır. Zira bölgede hakikaten gerilimler bizleri de üzmektedir. Her iki tarafa da bu zarar verir. Derdimiz buradan zararla çıkmak değil, tam aksine bunu barışa dönüştürmek suretiyle bölgenin barışına katkıda bulunmaktır. Bir diğer adım ise özellikle Suriye'deki yönetimin geçici bir hükümetle, özellikle Viyana süreci olarak adını verdiğimiz bu çalışmaların başarılı bir neticeye kavuşturulmasıdır. Şu ana kadar memnuniyetle sürdürülen bu çalışmanın bir an önce neticeye varması, inanıyorum ki bölgeye farklı bir rahatlama getirecektir. Dördüncü bir adımda özellikle son dönemde Bayır Bucak Türkmenlerin olduğu bölge, ki bu bölge biliyorsunuz DAEŞ'in olduğu bir bölge değil. Tam tersine bizim soydaşlarımızın, akrabalarımızın olduğu bir bölgedir. Buranın sürekli bombalanması ve son 3 ay içerisinde burada 500'ü aşkın insanın, sivillerin son haftalarda öldürülüyor olması gerçekten dünya barışı adına üzücü gelişmelerdir. Temenni ederiz ki bunları da süratle aşmış oluruz. Ben de değerli dostum Obama'ya çok teşekkür ediyorum. My dear friend Obama, first and foremost, I would like to thank you for this meeting, and we have concentrated our efforts in discussing fundamental topics. Some of them, to name, are as the following. First and foremost, we've discussed several issues surrounding the joint struggle against the ISIL terrorism in Syria. As the coalition forces, we are determined to keep up the fight against ISIS and ISIS forces on the ground. And we have discussed the situation from different aspects within Syria in a detailed fashion. And as a second topic, we've concentrated our efforts in discussing the recent tensions between Russia and Turkey. Of course, we are always willing to resort to the diplomatic language, because the diplomatic language will be sufficient in order to resolve the problems in the region. Because we don't want to invest in tensions. We want to avoid the tensions. We don't want to get hurt, and we don't want no one to get hurt, because if a tension arises in the region, all of the parties involved get damaged at the end. We want peace to prevail at all costs, and we want the peace which will prevail to contribute to the peace which will be established in the region at a larger extent. And of course, with regards to the resolution of the problems in Syria, we've discussed the transitional government, the establishment of the transitional government, especially in the aftermath of the already successfully undertaken Vienna process. We are so far very happy to see the developments in that regard, and we hope and pray that the end results out of the Vienna process to be cultivated will provide a heave of sigh of relief for the entire region and for Syria. And as a fourth topic, we're focused on the Turkomans, which are the Turkish descendants in Syria. We know that where the Turkomans are present, there is no Daesh presence or ISIS presence. As I've said before, they are the Turkish descendants. They are the relatives of the Republic of Turkey, and that area is continuously bombed. In the last few weeks, more than 500 civilians were killed, so we would like to see the resolution of that problem as soon as possible as well. And I would like to thank you once again for this time and for this opportunity.